Merhaba, ben Doktor Özgür. Bu kanalda ruhsal ve fiziksel sağlığımızı etkileyen hastalıkları birlikte ele alıyoruz. Bugün sizlerle yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. OKB nedir? Obsesif kompulsif bozukluk, OKB, kişinin istemediği halde zihnine gelen rahatsız edici, tekrarlayıcı düşünceler, obsesyonlar ve bu düşüncelerin yarattığı kaygıyı azaltmak için yaptığı tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel ritüeller, kompulsiyonlar ile seyreden psikiyatrik bir hastalıktır. Kişi bu düşünce ve davranışların mantıksız olduğunu bilir ancak engelleyemez. Tokalaşma örneğiyle OKB nasıl ortaya çıkar? Bu çok tipik bir OKB senaryosudur. Kişi biriyle tokalaşır. Ardından içten gelen yoğun bir tiksinti veya kirlenme hissi oluşur. Elim kirlendi, mikrop bulaştı gibi düşünceler gelir. Bu düşünceler saatlerce sürebilir kaygıyı azaltmak için. Ellerini tekrar tekrar yıkar, dokunduğu her şeyi temizler. Tokalaşmaktan kaçınmaya başlar. Bu döngü, tokalaşma, tiksinti, kaygı, obsesyon, el yıkama, kaçınma, işte kompulsiyon, test şeklindedir. Ve OKB'nin özünü oluşturur. Buradaki tiksinti, gerçek bir kirlenme olmadan ortaya çıkar, mantıkla yatıştırılamaz, içimden geliyor durduramıyorum diye tarif edilir. Her tiksinti OKB midir? Hayır. Normal tepki, kirli bir şeye dokunursun, elini yıkarsın, rahatlar, biter. OKB temiz bir tokalaşma, yoğun tiksinti, tekrar tekrar yıkama, rahatlayamama. Süreklilik, kontrol edememe ve günlük yaşamı etkileme. OKB'yi ayıran temel kriterlerdir. OKB neden olur? OKB'nin tek bir nedeni yoktur. Genellikle birkaç faktör birlikte rol oynar. Biyolojik beyindeki bazı devrelerin farklı çalışması, serotonin dengesizlikleri, genetik yatkınlık, psikolojik ve çevresel yoğun stres travmalar, hastalık veya kirlenme korkusunun öğrenilmesi, pandemi gibi hijyen vurgusu yüksek dönemler. Özel durum. Çocuklarda. Bazı çocuklarda streptokok enfeksiyonu sonrası PANDAS denilen tabloda OKB belirtileri aniden başlayabilir. Burada ebeveynlerin bilmesi gereken çok kritik bir konu var. Bazı çocuklarda OKB belirtileri daha önce hiç yaşanmamışken ani bir şekilde ortaya çıkabilir. Bunun arkasında bazen PANDAS adı verilen özel bir durum vardır. PANDAS, basitçe açıklamak gerekirse, çocukta geçirdiği bir streptokok boğaz enfeksiyonundan sonra bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beynin bazı bölgelerini etkilemesiyle ortaya çıkan bir tablodur. Bu süreçte çocukta ani başlayan takıntılar, tekrarlayıcı davranışlar, el yıkama, düzenleme, tikler, yoğun kaygı gibi belirtiler görülebilir. Yani çocuk normal bir dönemdeyken kısa süre içinde bu davranışları göstermeye başlar. Burada çok önemli bir nokta var. Ebeveynler çocuğun bu yeni davranışlarına tepki olarak fazla titizlik gösterebilir, ilgiyi artırabilir veya davranışları kontrol etmeye çalışabilir. Oysa bu çocuğun ritüellerini ve kaygılarını daha da pekiştirebilir. PANDAS sonrası yerleşen OKB, çocuğun davranışlarını yanlış yorumlamaya yol açabilir. Çocuğun davranışları ilgi çekme veya manipülasyon olarak algılanabilir. Ebeveyn çocuğa mesafe koyabilir veya istemeden onu itici bir şekilde karşılayabilir. Çocuk kendini yüklü ve istenmeyen hissedebilir. Bütün bunlar zaten kaygı ve zorlayıcı içsel bir yük taşıyan çocuğun aile içinde duygusal olarak yalnız ve suçlu hissetmesine yol açabilir. Bu nedenle ebeveynlerin bilmesi gerekenler. OKB ve PANDAS, çocuğun karakteriyle ilgili değildir. Çocuğun davranışları manipülasyon değil, kaygının dışa vurumudur. Sabır, anlayış ve profesyonel destek, çocuğun sağlıklı bir şekilde iyileşmesinde kritik öneme sahiptir. Ebeveynler çocuğun davranışlarını yanlış yorumlamaktan kaçınarak hem çocuğun hem de ailenin yükünü hafifletebilir ve doğru destekle iyileşmeyi kolaylaştırabilir. Kimler risk altında? Ailesinde OKB veya anksiyete bozukluğu olanlar, aşırı sorumluluk duygusu olanlar. Stresli yaşam dönemlerinden geçenler,
Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindekiler, günlük hayata etkileri tedavi edilmezse. OKB, çok zaman kaybına, sosyal ilişkilerden kaçınmaya, tokalaşmama, dokunmama. İş ve okul performansında düşüşe, depresyon ve yoğun kaygıya yol açabilir. OKB nasıl tedavi edilir? OKB tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir bir hastalıktır. Psikoterapi en etkili yöntem. Bilişsel davranışçı terapi, KBDT. Özellikle maruz bırakma ve tepki önleme, ERP. Unutmayın, OKB bir kişilik özelliği değil, bir hastalıktır. Çocuğun davranışları titizlik veya şımarıklık ile açıklanamaz. Bunlar kaygının dışa vurumudur. Bazen tokalaşma gibi basit bir olay bile özellikle hassas bir çocukta bu hastalığı tetikleyebilir ve ani davranış değişikliklerine yol açabilir. Ancak önemli olan bu durumun çocuğun suçu olmadığı ve doğru destekle tamamen yönetilebilir olduğudur. Erken fark edilip uygun şekilde tedavi edildiğinde OKB'de çok iyi sonuçlar alınabilir ve çocuğun günlük yaşamı normale dönebilir. Bu yüzden sabır, anlayış ve profesyonel destek hem çocuğun hem de ailenin yükünü hafifletir ve iyileşme sürecini hızlandırır. Bugün de bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı bir konuyu ele alacağımız bir sonraki videoda görüşmek üzere.